Herkese merhaba. Bugünkü videonun konusu para. Çünkü anketlerden gelen sonuçlarda en çok istenen şey para olmuş. İkincisi ise affetmek olmuş. Affetmekle ilgili bir meditasyon hazırlıyorum ve gerekli videoyu da çekeceğim. Ama önceliğimiz para. Bu bir ritüel ya da bir çalışma değil. Ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğiyle ilgili bilgilendirici bir video olacak. Ben ne yaptım, neyi düzenledim de para bana eskisinden daha güzel gelmeye başladı. Ben ne yapıyordum da eskiden bu kadar para bana gelmiyordu. Doğru sorular bunlar aslında. Birincisi parayı sevmemiz gerekiyor. Çünkü sevdiğimiz şeyler bize akar, gelir, bizi sevgiye boğar diyelim mi? Sonuçta bu bir para enerjisi, başlı başına bir enerji ve biz bu parayı sevdiğimizde, paraya değer verdiğimizde, paraya saygı duyduğumuzda bize gelmemesi için hiçbir sebep yoktur. Nasıl ki sevdiğimiz birisiyle sürekli görüşmek isteriz, konuşmak, muhabbet etmek isteriz ya da sevdiğimiz bir yere gitmek, görmek isteriz, sevdiğimiz şeyleri yapmak isteriz ama sevmediğimiz biriyle asla göz göze dahi gelmek istemeyiz. Sevmediğimiz bir yerin yakınından dahi geçmek istemeyiz. Peki biz parayı sevmiyorken para bize neden gelsin? Gerçekten bu kadar basit aslında. Maalesef ki hemen hemen pek çok insanın bilinçaltında parayla ilgili negatif kodlamalar var. Paranın zor kazanıldığı inancı, paranın iyi bir şey olmadığı, zenginliğin kötü bir şey olduğu inançlarımız var. Çoğu atalarımızdan genler yoluyla miras duygular, miras düşünceler, miras kalıplar ama pek çoğunu da bizler yaşarken öğreniyoruz. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, çevremizden. Öncelikle paraya karşı ufak da olsa olumsuz tutumumuz var mı? Paraya karşı bir sevgisizliğimiz var mı? Bunu saptayalım. Eğer varsa bunu anladığımız anda bir işin uzmanıyla görüşün. Bilinçaltı çalışması muhakkak yaptırın. Paraya karşı olan olumsuz inanç kalıplarınızı temizletin. Ancak bu şekilde çok hızlı ve kolay bir şekilde paraya karşı sevgi duymaya başlarsınız. Tamam, diyelim ki parayı seviyorsunuz ya da çalışmanızı yaptınız. Bir uzmana gittiniz, bilinçaltı çalışmanızı yaptırdınız ve artık parayla ilgili probleminiz yok. Peki bu birinci maddeyi sağladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi cüzdanımızı düzenleyeceğiz. Evet, cüzdanımızı düzenleyeceğiz. Bir kere bu paraları şöyle katlayıp kutlayıp cebinize koymayın. Bu paraya değer vermediğinizi gösterir. Yani siz nasıl ki yeni bir ayakkabı aldığımızda üzerine leke olmasın diye en güzel günlerde giyeriz. Çocukken özellikle çamur sıçramasın diye ya da bir şey tozlanıp pislenmesin diye ne kadar özen gösteririz. Ama sonra giydikçe ne olur? Ona alışırız. İlk önemini kaybeder ve üzerine bile basarak çıkarız dışarıya. İşte ne bileyim çamura gireriz, yağmurda çıkarız, yürürüz, hiç önemsememeye başlarız. Değerini kaybeder bizim için. Ama paraya bu muameleyi yaparsak para bize gelmez. Para neden sevilmediği yere gelsin ki? Siz sevilmediğiniz yere gitmek ister misiniz? İstenmediğiniz ve katlanıp da birinin cebine gireceğinizi bildiğiniz bir yere gitmek ister misiniz? Onun yerine baş tacı edileceğiniz bir yere gitmek istersiniz değil mi? Doğal olarak. Para da baş tacı edileceği yere gelmek isteyecektir. Çünkü sevgi sevgiyi çeker. Önce mutlaka parayı seviyoruz. Bu bir. İkincisi, paraları bu şekilde cüzdana ben göstermek için çıkarttım. Paraları cüzdana sıralı koyacağız. Elimde olan paraları şöyle bir şey hazırladım size göstermek için. Bakın 5, 10, 100 ve 200 lira. Ve hepsi de aynı şekilde Atatürkler, canım atam, karşıya doğru bakacak şekilde sıralanmış. Küçükten büyüğe dizilmiş. Bu bir saygıdır. Bu paraya saygıdır. Zaten insan sevdiğine saygı duyar. Sevmediğine gösterişte saygı duyar. Ama biz bunu istiyorsak seveceğiz ve gerçekten sevgiyle saygı duyacağız. Ne yaptım? Sıraya dizdim, değer verdim, asla katlamadım, karıştırmadım. Çok muntazam bir şekilde dizdim ve cüzdanımı para gözüne katlamadan bu şekilde koydum. Benim cüzdanım gri. Ben alırken bunun bana parayı getireceğini kodlayarak almıştım. O yüzden değiştirmedim. Ama sizler isterseniz dışı değil ama içi özellikle kırmızı ve mor renklerle bir cüzdan alabilirsiniz. Çünkü kırmızı ve mor parayı çeken renklerdir. En hızlı çeken renklerdir. Edinebilirsiniz isterseniz. Sonra tamamdır. Peki cüzdanda başka ne olmalı? Cüzdanın içi bakın boş gördüğünüz gibi.
Kimlik mimlik hiçbir şey yok. Kredi kartı yok. Hatta toplu taşıma aracı içinde bir kart yok. Hiçbir şey yok içinde. Çünkü kağıt paranın olduğu yerde sadece kağıt para olmalı. Kimliğiniz için ayrı bir kart vizitlik oluşturabilirsiniz. Ayrı işte kredi kartlarınızın ya da bozuk paralarınızın olduğu başka bir cüzdana kimliğinizi koyabilirsiniz ama kağıt para enerjisinin olduğu yere lütfen kimlik koymayın. Bu iki enerjiyi birbiriyle karıştırmayın. Olur mu? Peki sonra başka ne yaptım? Parayı çağıran bir rakam var. 2 ve 0 rakamı, yani 20 diyelim. 2 ve 0 rakamı yan yana geldiğinde para enerjisi çoğalır ve akmaya başlar. Ve ben bir 20 lirayı 2 ve 0 ve yeşil enerji, para, sevgi enerjisi, hem bolluk hem sevgi enerjisi bir arada şu şekilde katladım. Bu kesinlikle değersizlikle hiç bilgisi yok bunun. Bu bolluğun bana katlanarak gelmesi amacıyla kodlanarak yapılmış bir işlem. Bakın 20 lira bolluktur, sevgidir. Sevgiyle bana bolluk aksın diye katladım bu şekilde. Ve cüzdanımın kağıt paraların değmediği bambaşka bir göze bunu buraya koydum. Sonra para enerjisini hayatımıza getiren sitrin taşı, bir de pirit taşı var ama bende sitrin var. Sitrin taşını edindim, göstereceğim. Sitrin taşını edindim ve bunu yine o 20 liranın olduğu yere koydum. Bolluk enerjisiyle o taşın enerjisi birbirine senkronize olsunlar ve evrenden bolluk bana aksın diye. Bunları da yaptım. Onun dışında şurada göstermek için çıkarttım. Şu sembol yıldız sembolü. İnternette yıldız, paranın yıldız sembolü şeklinde aratırsanız bulursunuz diye tahmin ediyorum. Ben çünkü oradan bulmuştum. Bunu böyle dik olacak şekilde çıkar çıktısını alın. Üzerine benim gibi ister yeşile boyayın, ister sarı renge boyayın bu şekilde. Onlar da bu yıldızla birleştiğinde parayı daha çabuk getiriyor o renkler. Ve altına ihtiyacınız olan ya da ihtiyaç demeyelim, ihtiyaç gelmiyor çünkü. Sizde olmasını çok istediğiniz ve inandığınız bir rakamı yazın. Ben buraya yazdım. Tabii göstermeyeceğim ama burada bir rakam yazıyor. Altına ben de onu sarıyla yazdım. Buraya da rakamı yazın ve bunu bu şekilde dik olacak şekilde kağıt paraların olduğu yere paralara değecek şekilde koyun. Sonra şu, bakın altta 520 yazıyor. Üstteki rakamlar tek sayı gibi görünen aslında benim doğum tarihim. 23 Kasım 1987'yi tek bir rakammış gibi araya nokta dahi koymadan 2, 3, 1, 1, 1, 9, 8, 7 şeklinde yazdım. Altına da 5, 2, 0 yani 520'yi koydum. 520 paranın barkodudur arkadaşlar. Nasıl ki bir markete gittiğimizde bir sakız, süt, yoğurt aldığımızda kasada onun barkodunu okutarak gerekli bütün dökümler karşılarına çıkıyor kasiyerlerin. Bu da paranın barkodu okutulduğunda evrene, bakın okuttum. Tıt. Ve para kime geliyor? Üstte yazan doğum tarihi olan kişiye geliyor, bana. Bana para sürekli gelsin ve aksın diye bunu yaptım. Yine aynı şekilde şu ikisini yan yana birleştirdim ve kağıt paralarımın olduğu yere hop koydum. Paralarıma değiyorlar. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Yabancı para. Bazı bu konudaki bilir kişiler yabancı paranın Türk paralarıyla aynı yerde olmaması gerektiğini, bunun paramıza yabancılaşmak enerjisini getirdiğini söylüyorlar. Ben ilk 6 ay kadar bir süre sadece Türk parası denedim. Hiç yabancı parayı karıştırmadım cüzdanıma. Evet, bolluk gerçekten geliyordu bu düzenlemeler karşısında. Sonra dedim ki bir de yabancı para koyayım, onunla deneyeyim. Deneme yanılma yöntemi sonuçta. Başka bir yabancı para koydum Türk paralarımın arkasına. Baktım ki bir 5-6 ay kadar da onu öyle denedim. Baktım ki hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde para bana akmaya devam ediyor. Hatta o koyduğum para anlamında, yani ben o zaman euro koymuştum. Euro bana daha çok gelmeye başladı. TL zaten geliyordu. Euro da gelmeye başladı. Belki bunun sebebi ben yurt dışı odaklı da çok çalıştığım için çok danışanım var yurt dışında. Hem dolar hem euro bazlı. Tabii ki ödemeler alıyorum. Ama sonuçta ne oldu? Sadece TL değil, euro da artmaya başladı bende. Demek ki aslında biraz da inançla mı alakalı acaba bilmiyorum. Hani ben ona inanmaya devam etseydim parama yabancılaşmamam lazım diyerekten sadece Türk parasıyla devam etseydim belki de yurt dışındaki o çalışmaları yapamayacaktım.
Neden olmasın ama bunu bilemem tabii ki. Bu sadece bir tahmin. Ama ben o parayı oraya koyduktan sonra gerçekten ciddi anlamda bir yurt dışında kapı açıldı ve normalde olana göre belki 3-4 katı daha fazla bir çalışma gerçekleşti, terapiler gerçekleşti ve ben ücret aldım. Ve ben şöyle bir inanca sahip oldum sonrasında. Demek ki Türk parasıyla yabancı para bir arada olduğunda para evrenseldir. Bana neden para sadece TL olarak gelsin ki? Hele şu an günümüzde dolar ve euro oldukça TL karşısında değerli paralar maalesef. Ama bu bir gerçek. O yüzden bana dolar ve euro gelmesi TL'ye gelmesinden benim için çok daha değerli bir şey günümüzde. Demek ki zaten para evrensel. Sadece TL almaktansa ben her türlü parayı sevgiyle kabul ettiğimde, parayı evrensel olarak sevdiğimde para bana daha çok gelmeye başladı. O yüzden isteyenler yabancı parayla Türk parasını karıştırmasınlar. İsteyenlerse bir arada tutabilirler ama yine dediğim gibi büyüklük küçüklük sırasına uyarak dizsinler o paraları. Tamamdır. Peki neden cüzdanımızda sadece kağıt para var? Neden kredi kartlarımız yok? Ya da harcama fişlerimiz yok? Çünkü onlar bize ait paralar değiller. Onlar borç. Bize ait olmayan bankanın parası ya da harcama fişleri. Adı üzerinde harcama yaptığımız, yani bizden çıkan paranın belgesi. Biz ne istiyorduk? Para bize gelsin istiyorduk. Ne istemiyorduk? Para bizden gitmesin yani gitsin istemiyorduk, değil mi? Yani gitsin ama daha çok gelsin. Bir kere bir şey alırken ben parayı buna harcadım demeyin. Harcama lafını kullanmayın. Deyin ki ben paramı buna kullandım. Ben paramı bu cüzdana kullandım. Bu arada ben kullanmadım. Eşimin kardeşi Furkancığım, çok teşekkür ediyorum tekrardan. İtalya'dan hediye olarak getirmiş. Ve sevgiyle kullanıyorum. Ne için kullandığımı göstereceğim. Ne dedim? Ben bunun için kullandım. Harcadım demiyorum bakın. Harcama kelimesinin enerjisini yaymıyorum. Kullandım. Çünkü harcanan şey yerine dolmaz ama kullanılan şey her zaman artar. Bu benim kart vizitlerimin içinde olduğu, kimliğimin, ehliyetimin içinde olduğu ve kredi kartlarımın içinde bulunduğu bir mini cüzdan. Ve ortasındaki küçük bölmeyi de bozuk paralarımı koydum. Evet, bozuk paralar da ayrı bir yerde olacak. Onlar da çünkü kağıt paralarla aynı yerde olmamalı. Şu şekilde kimliğimi, kendi kart vizitlerimi, kredi kartlarımı ve pek çok işte toplu taşıma kartımda dahil bozuk paralarımı bu cüzdanda tutuyorum. Hiçbir kağıt para buraya değmiyor. Bu şekilde bunu da düzenleyin. Bunun rengi çok önemli değil. Cüzdan konusundaki yapmanız gerekenler, en önemlileri bunlardı. Bunları yapın. Kullandım kelimesini kullanın. Parayı sevin. Çünkü hemen şuna değinip bitireceğim videoyu. Çok uzatmayacağım. Çok sevdiğim bir kişisel gelişim uzmanının bir videosunda dinlemiştim. Ona çok teşekkür ediyorum bu arada. Onun da tüm dilekleri gerçek oluyor. Çok güzel yaratım workshopları yapıyor. Takip etmek isterseniz İnci Güneş Bakar adı. Ben de onun 2,5 sene önce kadar galiba, tabii 2 sene önce kadar falan yaratım workshoplarına katılmıştım. Ve şükür enerjisinin ne kadar önemli olduğunu ondan bir kez daha öğrenmiştim. Çok önemli. Çünkü şükür enerjisi her şeyi bize getiriyor. Şunu söyleyeceğim yine paranın bize gelmesiyle alakalı olarak. O şu örneği vermişti. Ben de size aynı örneği vereceğim. Diyelim ki bir misafirliğe gittiniz. Size bir sürü börek, çörek, pasta yapmış. Yediniz, bitirdiniz. Ev sahibi size sordu. Bir tane daha alır mısın? Siz de yani falan yaptınız. Ne yapar? Ya getirmez. Beğenmemişsiniz çünkü. Ya da azar azar koyar. Çok getirmez. Çünkü beğenmediğinizi anladı. Çok istekli değilsiniz. Peki ya şöyle yaparsanız, ev sahibi sorduğunda ya öyle bir kek yapmışsın ki efsane olmuş, ellerine sağlık, tatlına bayıldım derseniz ne yapar? Size tabak tabak getirir. Çünkü çok beğendiniz ve o bundan büyük mutluluk duyacak. Sevdiniz, beğendiniz ve o kadar mutlusunuz ki onun yaptığı şeylerin lezzetinden size daha fazla vermek için can atacaktır. İşte evren bu şekilde çalışıyor. Siz bir şeyleri çok sevdiğinizde, çok istediğinizde, teşekkür ve şükür de bulunduğunuzda
Evren size yağdırmak için can atıyor. Bu kadar. Siz parayı çok severseniz para size yağmak zorunda. Bu kadar basit. Parayı seviyoruz. Paraya saygı duyuyoruz. Ve yakın arkadaş oluyoruz. Gerçekten bu kadar. Ve paranın bir amaç değil, araç olduğunu her zaman biliyoruz. Ve sonra ne diyoruz? Teşekkürler, lütfen biraz daha. Bu kadar. Sevgi ve mucizeniz bol olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen bana destek olun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi benden eksik etmeyin. Görüşmek üzere.